Değerli arkadaşlar merhabalar. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Ayaz köyünden herkese selam olsun. Köyümüzün muhtarı Ertan abimiz davet etti bizleri. Hocam dedi, bu bahçeyi bir gelip görmenizi istiyoruz dediler. Biz de geldik arkadaşlar. Bahçenin sıkıntısı çok fazla dökülmeler var arkadaşlar bahçede. Nereden baksanız ağaç başı bir 15-20 kilogram kadar dökülmeler var. Bunların sebeplerini söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve kışın geçtiğimiz sezon arkadaşlar ağaçlar yandığı için soğuktan yanmaya çözüm bulmak için arkadaşlar birkaç öneride bulunacağız. Ve ondan sonra arkadaşlar bitireceğiz. Öncelikle Ertan abi, davetiniz için teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz en sonki videomuzda ne demiştik? Dökülmelerimiz bizim 3 sebepten dolayıdır arkadaşlar. Şunu bir alayım. 3 sebepten dolayı bizim zeytinlerimiz dökülür. Bunun dışında doğa olayları olmadan arkadaşlar herhangi bir etmen yok. Şöyle, bizim ilk çiçeklenmede güvenin çiçek neslinden kaynaklı dökülmeler vardı dedik arkadaşlar. O da tam bu evredeyken, buğday büyüklüğündeyken arkadaşlar dökülür dedik. İkincisi ise tane neslinde. O da bundan 1-1,5 ay önceydi. O da zeytin biraz daha iri olduğu için tanenin dökülmesi biraz kendini geciktirir. Bu gecikmeler de arkadaşlar genelde Eylül'ün başı ve ortasında görürsünüz arkadaşlar. Ki şu anki olduğu gibi bugün de kaç Eylül? 19 Eylül 2022. Bugün 2 gündür arkadaşlar bu Mustafa Kemal Paşa Karacabey Bandırma'da program yapıyoruz. Biraz da yorgunluğumuza verin. Tarihleri bile unutabiliyoruz. Şu anki dökülmeler de arkadaşlar bu bizim güvenin tane nesli dökülmeleri oluyor arkadaşlar. Ve 3. dökülmelerimiz ise bizim bundan 1 ay sonra göreceksiniz. O da zeytin iç kurdu zararından sonra hasattan bir hafta 10 gün önce bir dökülme göreceksiniz arkadaşlar. O çok tipik, kendini belli eder zaten. Böyle vuruklar olur. Bizim karabiber dökülmelerindeki sebebi fazla bulamazsınız arkadaşlar. İkinci dökülmeler ise bizim az çok kendini belli eder. Abi yakın çekim yapıyor mu? Düşen taneyi açtık arkadaşlar. Temin bir tanesi de canlı kurdu gördük. Bakın tam sapın girişine arkadaşlar kurt buradan giriyor. Ve hepsini de açalım arkadaşlar. Göreceksiniz ki arkadaşlar küçük böyle vuruklar görürsünüz. O zaman bir döküm yapar. Telefonumuzda arkadaşlar net çekmiyor. İleride inşallah güzel bir telefon alacağız. Şimdi dökülmelerimiz, biz alışırız abi sıcağa. Daha net çeker. Daha mı net çeker? Biz şöyle arkadaşlar, dökülmelerimizi az çok abi aşina olduk mu? Evet. Ertan abi. Niçin burada kilolarca zeytin döküldüğünü biliyoruz. Ertan abimiz zamanında ilaç atmadığı için ve birçok çiftçimiz etken maddeli ilacı ve etkili bir zamanda atmadığı için arkadaşlar. Evet, ilaç attık ama zamanlı dengelemiş. Evet. İlaçta sıkıntı vardı. Görüyoruz, sap meyvesini atmış. Çok fazla var. Bir yakın çekim yapar mıyız abi? Yeri bir gösterelim. Bu bahçenin bir diğer problemi ise arkadaşlar şu ilk sıralarda güzel meyvemiz var. Kaç ağaç vardı burada bizim Ertan abi? 640. 640 ağacımız var. 640 ağaçtan yaklaşık bir 400-450 tanesi boş gibi. Boş gibi. Bu boş da arkadaşlar bizim yanmadan dolayı, yani yanma dediğimiz soğuk yanması. Dondan dolayı 2 yıl önce arkadaşlar yandı. Biliyorsunuz Bursa bizim sınır bölge. Bursa'dan sonra arkadaşlar karasal olduğu için buralar biraz daha dona karşı hassas soğuk bölge. Kışın bizim zeytinlerimiz -10 dereceye kadar arkadaşlar dayanabiliyor. Eğer -10 derece ve üzerinde 48 saat ve üzerinde kaldıysa bize maalesef dona karşı maruz kalıyor ve birkaç ay sonra da yanıtları görüyoruz arkadaşlar. Bizim Bergama bölgesinde tamam -10 dereceyi görüyor ama sabaha karşı bir 3-4 saatlik bir etkili soğukluk süresi oluyor. O pek sıkıntı yaratmıyor. Ama burası -18 derece ve 3 gün boyunca arkadaşlar don yaptığından dolayı kurumalar çok fazla oldu.
Şöyle bir şey, hocam işte doğa olaylarına, doğa afetlerine karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Eğer ağacınızı ilk yıldan beri arkadaşlar bütün izelementlerini, eksiklerini verdiyseniz diğer bahçelere göre, bakımsız bahçelere göre birazcık daha az zarar görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle, bakırı ben sonbahar ve ilkbahar uygulaması yapıyorum ya. Sonbahar uygulamalarında arkadaşlar biraz daha soğuğa karşı 3-4 derece koruyabiliyor. Baharda ise alkali leke ve bir hafta 10 gün daha geç çiçeklenmeye karşı bakırı uygulayabiliyoruz. Bizim hasattan sonra eğer yapraklar ve damlamadan potasyum fosfit verirsek arkadaşlar, altını çiziyorum. Potasyum fosfit verirsek arkadaşlar 3-4 ay boyunca tanelerimizi, ağaçlarımızı soğuktan korumuş oluruz arkadaşlar. Hasattan sonra ki bu yıl için 2022-2023 yılı için konuşuyorum. Ağaçlarımız biraz yüklü. Yüklü olduğu için arkadaşlar hasattan sonra ağaçlara izelement vermeyi, amino asit vermeyi, potasyum humat vermeyi unutmayalım. Sezona tok hazırlayalım. Nasıl ki bu sezon bizi tok tutacak bu zeytinler. Biz de zeytinler hasattan sonra arkadaşlar bütün yükü sarf ettiği için arkadaşlar bize ağaçları doyurup öyle uyutalım arkadaşlar. Aç uyutursak kışın doğacak bütün felaketlere karşı arkadaşlar hazırlıklı olmamız lazım. Çok şükür Bergama'da herhangi bir sıkıntı olmadı ama biz doğanın da arkadaşlar afetin de hiçbir şekilde garantisini vermiyoruz. Burada ne yapılır? Tamam, ölümsüz ağaç diyoruz biz zeytinlere ama kışında budama yaparken bu bölge için söylüyorum. Çok soğuklara denk getirmemek ve çok kalın sert budama yapmamak gerekiyor arkadaşlar. Tamam, ben Bergama'da budama yapıyorum. Fakat iklimini bildiğim için ve sert ya da ince ara olacak ağaçları belli bir tarihlere yaydığım için arkadaşlar herhangi bir problem doğmuyor. Ama bizim Bursa sınır bölgesi. Bursa'dan sonra zeytin olmadığı için hava şartları sert gittiği için arkadaşlar çiftçilerimiz yarını göremiyor. Göremediği için de arkadaşlar maalesef düzenli bir şekilde ilaç gübre programı da yapamadıklarından dolayı onların üzüntüsü bizim üzüntümüz oluyor. Ama küçük dokunuşlarla arkadaşlar zararı neresinden dönersek kârdır diyoruz. Şimdi ilaç daha önce de belli. Mayıs'ın ilk haftası başlıyor çiçek ama bu sene Mayıs'ın 15'ine geçti çiçek. Sonuna hatta kaldı. Evet. Ve ağaçlarda ilerli gerili oldu. İşte güney tarafı açtı, kuzey tarafında yoktu daha. Şöyle bir şey daha diyeyim. Soruyu biraz daha toparlayayım. Hocam biz ilaç ve gübrelemeyi bir tarih aralığında atıyoruz. Değil aslında. Bu sene bir ay daha attığı için biz bu güveyi arkadaşlar tam zamanında, bizim iklim ya da bizim tarih önemli değil. Bizim ağacı takip etmemiz gerekiyor. Bu yıl bütün ilaç ve gübreler bir ay attı arkadaşlar. Bir ay uzun sürdüğü için kış soğuklar çiftçimiz de daha çiçek açmadan programlamalarını bir ay önceden programladı arkadaşlar. Bu bahçede de bu dökülmelerin sebebi arkadaşlar yanlış bir tarihte ilaçlama yapıldığından dolayı. Her şey zamanında güzel, her şey ölçüsünde güzel arkadaşlar. Şimdi doğru da yapılsa yani zaman tutturduk ama ağacın bir kısmına göre tuttu zaman. Bir taraf açtı, bir taraf açmadı. Çiçek zamanı çok ilerli gerili oldu bu sene. Yani aynı anda mı çiçek açma? Aynı, evet. Bizim zaten tutacak zeytinimiz ilk açan çiçek tutar. İlk çiçekten 2 hafta sonra açanlar ya çok küçük kalır. 2 hafta sonra açan ya da... aynı yerde açmadı ama hocam şimdi bu tarafı açtı ağacın, sol tarafı. Bizden taraf hiç açmadı. Hiç bir tane bir çiçek yok. Atıyorum 3-4 gün sonra başladı o da açmaya. Yani aynı anda zaten hepsi açmaz. Abi salkımı düşünün. Şu salkımda önce şu ilk gözler patlamaya başlar. Ondan sonra uca doğru ilerler. Senin eğer ki bahçen aynı oranda eşit bir şekilde ışık almıyorsa, yanlış bir budama varsa eğer farklı oranlarda açar. Bizim bahçelerimiz neydi? 350-400 ağacımız da aynı oranda meyve vermesi demek, aynı zamanda çiçek açması demek. Bu bölgede bir kısmında meyve var, bir kısmında yok oluşu her evrede, çiçek tanede, kararmada hepsinde farklı günler gösterebilir. Onun etkisi var işte. Ondan dolayı ağaç kendine gelemedi. Onun için de çok ilerli gerili oldu hocam. Rüzgar bu yönde estiği zaman zararı en çok o tarafta yapar. Bu tarafta pek yapmaz. Evet. Onda görürsünüz zaten. Bu tamamen iklim, ağacın yapısı, ağacın yaşı hepsi etkili.
Ya bu bahçemizin en büyük sıkıntısı abi şöyle söyleyeyim size. Ya ilaç atılmadı ya yanlış zamanda atıldı ve birkaç yıl öncesinin bakımını ihmal edildiğinden dolayı bu kadar soğuklara karşı yapabiliyor. Yani her sene bakımını, her sene ilacını, gübreni düzenli verirseniz arkadaşlar, tekrar altını çizerek söylüyorum, çok az zararla sezona başlarsınız diyoruz. İnşallah yine yardımlarınızdan İnşallah. teşekkür ederiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani birçok çiftçimiz şey diyor. Bir tane daha açtım da abi. Yakın çekim yaparsak eğer. Bu ucundaki deliği. Yok, siz sabit tutun. Görüyor musunuz? Kurtların girdiği yer. Evet. Şimdi sorunuz yoksa abi, bizden bu kadar. Sorumuz yok. İlgilendiğiniz için teşekkürler. Artık bir sıkıntı olursa telefonla irtibata geçeceğiz. Soracağız hocam. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, buranın budamasını az çok beğendim ben. Sert bir budama da yapılmış. Şekli de falan hoşuma gidiyor benim. Narindir beğendiğim bahçeler benim budaması. Sadece küçük birkaç dokunuşla hallolur diyoruz problemler. İnşallah. O zaman sorumuz yoksa arkadaşlar, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinden tekrardan herkese selam olsun. Başka bir ilde, başka bir ilçede görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.